Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Rengiyle, dokusuyla, kıvamıyla size çok güzel portakal kabuğu reçeli tarifi vereceğim. Günlerce beklemek yok, saatlerce kaynatmak yok. Hadi tarifimize geçelim. İhtiyacımız olan 5 adet kalın kabuklu portakal. Portakallarımızın kabuklarının mumsuz ve ilaçsız olmasına dikkat edin. Bu şekilde kenarlarından kabuklarımızı yatay bir şekilde çiziyoruz. Bütün portakallarımızın kabuklarına çizikler atıyoruz. Kabuklarını nazikçe soyuyoruz. Daha sonra içini de kullanacağız. Evet, bütün kabukları soyduk ve onları küçük küçük parçalara ayıracağız. Çok iri yapmayın, çok da minik yapmayın. Bu ölçüler idealdir. Bütün kabuklara aynı işlemimizi yapıyoruz. Siz isterseniz ince ince de minik minik de kabukları doğrayabilirsiniz. Kabuklarımızı hazırladık. Evimizde böyle çöp şiş çubukları var, kürdanlar var. Bunlar çok işimizi kolaylaştırıyor ve gayet de pratik oluyor. Portakal kabuklarımızı güzelce kıvırıyoruz. Kıvırdıktan sonra çöp şişimize geçiriyoruz. Evet, çöp şişe geçirdiğimiz portakal kabuklarımız hazır. Diğer bir yöntem de iğne ile ipliğe dizmek. Bu yöntem de aynı çöp şişteki yöntem gibi çok pratik. Yapması da çok kolay. Teknik olarak aynı işlemleri yapıyoruz. Portakal kabuklarımızı güzelce kıvırıyoruz. Ve tam ortasından iğne ile geçiriyoruz. Ucunu da güzelce bağlıyoruz. Sıkıştırıyoruz portakal kabuklarımızı. Hazır. Yayvan bir tencerenin içerisine yerleştiriyoruz. Üzerine geçecek kadar su dolduruyoruz. Portakal kabuklarının suyun altında kalması için üzerine ağır bir kapak yerleştiriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp vaktiniz varsa 2 ila 4 saat bekletiyoruz. Bu süre içerisinde portakallarımızın o acı suyu suyuna geçecek. Acı aroması suyuna geçecek. Sudan çıkarıyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yine aynı tencereyi kullandım. Ağzına kadar suyumuzu koyduk. Suyumuzu güzelce kaynatıyoruz. Ve portakal kabuklarımızı bu kaynayan suyun içerisine atıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra toplamda 15 dakika kaynatıyorum. ...15 dakikanın sonunda portakal kabuklarımızı suyun içerisinden direkt soğuk buzlu suyun içerisine alıyoruz. Burada hızlıca soğutma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Yine yayvan bir tencerenin içerisine kabuklarımızı koyup üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Ben toplamda 3 su bardağı şeker kullandım. Vaktiniz varsa bir gece şeker ile bekletin. Bu şekilde daha güzel, o portakalın güzel aromatik tadı şekere geçmiş oluyor. Ama vaktiniz yoksa hemen su koyup kaynatabilirsiniz. Ben toplamda 2 su bardağı su kullandım. İçerisinden portakal kabuklarımızı çıkardım. Şeker ve suyu ocağa aldım. Bir yemek kaşığı da limon suyu sıktım. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynamasını bekledim.
Evet, şerbetimiz kaynadı. Kaynar kaynamaz içerisine portakal kabuklarımızı koyuyoruz. Ben koymayı unuttum ama siz 2-3 adet karanfil ve 1 adet çubuk tarçın da koyabilirsiniz. İçine çok yakışır. Kaynamaya başladı. Ara ara böyle alt üst edeceğiz. Bu şekilde 20 dakika bu şerbetle kabuklarımızı kaynatıyoruz. Bu arada 3-4 su bardağı portakal suyu hazırlıyoruz. Bizim evin gurmesi Simay Hanım bize portakal sularımızı hazırlıyor. Eğer siz şerbetinin miktarının daha fazla olmasını isterseniz daha fazla portakal suyu ve biraz daha şeker ilave edebilirsiniz. Ben toplamda 3 su bardağı portakal suyu kullandım. Böyle görmüş olduğunuz gibi köpürdü. Tereyağımızı da koyduk. 1 çay kaşığı tereyağı ilave ediyoruz. Bu benim minnak koydu be. Bu benim minnak koydu. Evet, tereyağı koyduktan sonra köpükler kayboldu. Bu arada 40-45 dakika portakal suyuyla kaynatıyoruz. Daha uzun süre kaynatmayın. Neden? Çünkü portakalın kabuğu ve portakalın kendisi peptin oranı çok yüksektir. Bu da çok fazla kaynatırsanız çok jölemsi, katı bir kıvama sebep olur. O yüzden çok uzun süre kaynatmayalım. Reçelimiz hazır. Gördüğünüz gibi sıcak sıcak. Bu arada iplerinden ayırabiliriz. İplerini ayırmadan da kullanabilirsiniz ama yerden kazanmak için iplerinden çıkarmakta fayda var. Eğer hemen tüketmek istiyorsanız bu şekilde sabaha kadar bekletip ya da soğuyana kadar bekletip kullanabilirsiniz. Ama yaz için saklamak istiyorsanız reçelinizi bunların hepsini çıkartıp sıcak sıcak kavanoza koymamız gerekiyor. Evet, sıcak sıcak kavanozlarımıza yerleştiriyoruz. Kıvamı çok güzel oldu. Rengi de çok güzel oldu. Tadına baktım. Tadı da gayet güzel. Portakallı şeker gibi olmuş. Ve tadı da acı değil. Yaz için portakal kabuğu reçelimiz hazır. Afiyet olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.